Trump'ın ticaret savaşının yeni hedefi. Çin deniz ticaret filosu ve tersaneleri. Küresel jeopolitik hesaplaşma dönemi ticaret savaşları ve korumacılık ile sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifeleri bu savaşın en önemli askerleri olarak yerini alıyor. Eski düzen artık yok. Ancak eski düzenin Avrasya vizyonu ve 21. yüzyılın petrolü, nadir metallere erişim vizyonunda bir değişiklik yok. Neticede Birinci Dünya Savaşı kömürden petrole geçişin, İkinci Dünya Savaşı petrolü sahiplenmenin savaşıydı. 21. yüzyıl yarı iletkenler, yapay zeka ve ileri teknolojinin vazgeçilmezi olan nadir metallere erişimin mücadele yüzyılı olacak. Jeopolitik mücadele ve ticaret savaşları. Ticaret savaşları Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin ve Rusya gibi geleneksel rakiplerine karşı yıllardır ambargo, yaptırım ve yasaklamalar ile zaten devam ediyordu. Bu kez savaşın dozu astronomik şekilde artarken hem cepheleri hem de kapsamı değişiyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Kanada, Avustralya gibi geleneksel müttefikleri de Amerika Birleşik Devletleri ticaret savaşında karşıt cephede yerlerini alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri dolar senyörajına sahip olmasına rağmen yeterince üretemiyor. Ekonomi devlerine ticaret açığı veriyor ve Soğuk Savaş sonrası giriştiği tüm savaşlar ve rejim değişiklikleri sonucu elde ettiği jeopolitik kazançlar ekonomisinde yeterli artı değer yaratmıyor. Aksine açık yaratıyor. Diğer yandan Çin'e elektronik, yüksek teknoloji ve nadir metallerde olan bağımlılığı artık sürdürülebilir değil. Ticaret savaşları başlayana kadar Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne deniz yolu ile gelen konteynerların %40'ı boşaltma yaptıktan sonra Çin'e boş dönüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e tahıl, et, LNG ve ham petrol ihraç ediyor. Çin bu malları başka pazarlardan kolayca temin edebilir. Ticaret savaşı üzerinden uygulanan yeni tarifeler finans cephesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin gelir kaynaklarını arttırıp bütçe açıklarını ve borç stoklarını azaltmayı hedefliyor. Ancak reel ekonomi cephesinde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son 40 yılda azalan imalat sanayini toparlamayı ve en önemlisi neoliberal kapitalizmin ve küreselleşmenin sonucu başta Çin olmak üzere tüm dünyaya yayılan Amerikan markalarının üretimini kıta Amerikasına geri getirmeyi hedefliyor. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri de Çin gibi dünyanın imalat merkezi olmayı, Amerikan işçisini ve artizanını 1950'lerin seviyesine getirmeyi amaçlıyor. Bu konuda gerçekten çok kötü durumda olduklarının bir örneği geçen günlerde donanmada yaşandı. USS Cape St. George isimli Aegis sınıfı kruvazör modernizasyon sonrası San Diego üssüne geri geldi. Bu süre 8,5 yıldı. Böyle bir geminin yenisi 4 yılda inşa edilebiliyor. Zayıflayan Amerikan deniz gücü. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin doların küresel para birimi olması karşılığı dünya ticaretine ve okyanuslarına düzen verdiği ve küresel ticaretin patronu olma ayrıcalığının en büyük aracı olan donanması ve üsler zinciri zayıflıyor. Halbuki küresel hegemonyanın olmazsa olmazı donanma gücü ve üsler zinciridir. Bu gerileme Çin'in denizde önlenemez yükselişiyle birleşince Amerika Birleşik Devletleri için zamanın her geçen gün aleyhine dönüştüğü büyük bir çıkmaza neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri deniz gücünün bugünkü enerjisiyle devam ederse Çin'i deniz ticaret ve gemi inşa sektörlerinde yakalayabilmesi için uzun yıllara ihtiyacı var. Çin'in deniz ticaret filosu dünya genelindeki deniz taşımacılığında önemli bir paya sahip. 2023 yılı itibariyle Çin yaklaşık 430 milyon deadweight ton kapasiteye ulaşarak
dünya filosunun %18,7'sini oluşturdu. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri için %2,7'dir. Diğer yandan Çin yapımı gemiler 2024 yılında küresel gemi inşa pazar payının yarısını, 2025 siparişlerinin %71'ini oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin payı %0,2'den bile az. Enerji sektöründe Çin, yeni sıvılaştırılmış petrol gazı gemisi pazarının yaklaşık %48'ini ve yeni LNG gemi pazarının %38'ini elinde bulunduruyor. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri denizciliğini kurtarma operasyonu. Trump yönetimi bu zafiyetin farkında. 24 Mart 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi, Çin'in dünya gemi inşasındaki payının 1999'da %5 iken 2023'te %50'nin üzerine çıkarmasının nedenlerini inceleyen bir soruşturmayı sonuçlandırdı ve mevcut durumun ağır devlet sübvansiyonu ile karşılandığını belirterek Çin'in sektördeki hakimiyetini frenlemek ve yerli gemi üretimini teşvik etmek için Trump'ın önlem almasını tavsiye etti. İşte bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ticaret savaşını farklı bir boyuta taşıyor. Çin'e karşı denizde yeni bir cephenin kapısının açıldığının işaretlerini artık açıkça veriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri 17 Nisan 2025 tarihinde limanlarına yanaşan Çin yapımı ve Çin'e ait gemilere vergi uygulanacağını duyurdu. 6 ay içinde yürürlüğe girecek uygulamaya göre Çin'de inşa edilen ve sahip olunan gemiler Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptıkları sefer başına net tonaj üzerinden hesaplanan ücretlerle karşı karşıya kalacak. Bayrağına bakılmaksızın Çin'de inşa edilmiş bir gemiye sahip bir armatörün herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri limanına uğradığında 1,5 milyon dolardan fazla vergi ödemesi hedefleniyor. Eğer gelen gemi bir Çinli armatör tarafından işletiliyor ve söz konusu armatör bir Çin tersanesine yeni gemi siparişi vermiş ise o zaman vergi 3 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Yabancı üretimi sıvılaştırılmış doğal gaz gemilerini hedefleyen ikinci aşamanın 3 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Amaç Çin denizcilik gücünü zayıflatmak. Bu girişimin temel nedeni Amerika Birleşik Devletleri'ne vergiler üzerinden sadece para kazandırmak değil. Amaç Çin denizcilik gücünü hem deniz ticaret filosu hem de gemi inşa boyutunda yaralamak. Çin gemi inşa sanayini ve Çin armatörünü piyasadan soyutlamak. Bu uygulama gerçekte pasif bir abluka. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kendi deniz gücü teorisyenleri Amiral Maha'nın 150 yıl önce söylediğinin Çin tarafından uygulandığını görüyor ve karşı önlem alıyor. Mahan şöyle söylüyordu: devletler gelişmeleri için zenginleşmelidir. Bu da ülkenin ihtiyacından fazla mal üretip dışarıya satmasıyla sağlanabilir. Üretilen fazla malın satılması ise deniz ticaret filolarıyla sağlanır. Deniz ulaştırmasının korunması ve deniz aşırı sömürgelere sahip olunması için deniz kuvvetlerine ihtiyaç vardır. Deniz kuvvetlerini desteklemek için de ülkede ve deniz aşırı yerlerde deniz üsleri kurulması gerekmektedir. Böyle bir deniz gücü sistemini kurup işleten devletler dünya çapında güç ve egemenlik kazanırlar. Çin, Maha'nın söz konusu denkleminde deniz üsleri kurulması hariç her alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önüne geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Tayvan veya Güney Çin Denizi senaryosu üzerinden Çin'le nihai bir hesaplaşmaya gitmeden bu eşiği geçmesi ve en azından Çin denizcilik gücüne ateş gücü kullanmadan bir darbe vurması gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor.
Şüphesiz bu hamle küresel ticareti ve deniz taşımacılığını alt üst edecektir. Bu durum Çin'e ihracat yapan Amerikan tarım ve enerji sektörünü de ağır şekilde yaralayacaktır. Diğer yandan Çin'in ihracatında Amerika Birleşik Devletleri'nin payı %15 civarında ve Çin bu kaybı göğüslemeye çoktan hazır. Ancak Çin dışında Çin yapımı gemileri kullanan dünyanın diğer filoları bu yeni uygulamadan ciddi şekilde etkilenecekler. Ünlü Deniz Ticaret Düşünce Kuruluşu Clarksons'a göre 2024 istatistikleri göz önüne alınarak Amerika Birleşik Devletleri limanlarına uğrayan konteyner gemilerinin yaklaşık %83'ü, araba taşıyıcılarının %2'si ve ham petrol tankerlerinin %30'undan fazlası 6 ay sonra uygulanacak yeni kurallar uyarınca para cezasına tabi olurdu. Zira bu gemiler Çin tersanelerinde üretildi. Bu durum Çin gemi inşa sanayinde menfi şekilde etkileyecektir. Amerikan limanları ile hat işleten pek çok armatör Çin'e yeni sipariş vermekten çekinecektir. Ancak diğer yandan bu durum Çin ve BRICS ortaklarını Amerika Birleşik Devletleri pazarından uzaklaşmaya ve kendi işlerinde kapalı bir ekonomik sistem kurmaya da zorlayacaktır. Ya da Çin'i misilleme olarak kendi limanlarına uğrayacak Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkili diğer armatörlere karşı yeni liman vergileri de koymaya zorlayacaktır. Bu durumun ileride Çin için yaşamsal seviyeye erişmesi durumunda devreye çok farklı senaryolar girebilecektir. Özetle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik liman vergileri kararı yalnızca iki ülke arasındaki rekabeti değil, küresel deniz taşımacılığı sistemini ve tırmanmanın devamı halinde mevcut kriz alanlarında yeni enerjileri tetikleme durumlarını ortaya çıkaracaktır. Hollanda-İngiltere ticaret savaşı örneği. Büyük ekonomik krizler ticaret savaşları da genelde sıcak harplerin öncüsüdürler. Tarihten birkaç örnek verelim. Denizde büyüyen ve bir deniz imparatorluğu kurma aşamasına geçen İngiltere'nin kendi bayrağını taşıyan ticaret gemilerini korumak için 1651'de çıkardığı denizcilik yasası, yalnızca İngiliz gemilerinin İngiliz sömürgeleriyle ticaret yapmasına izin vererek dönemin dünyadaki en büyük ticaret filosuna sahip devleti Hollanda'nın deniz ticaretine büyük bir darbe vurdu. Bu yasa Hollanda'nın ekonomik çıkarlarını tehdit etti ve 1652'de 1. İngiliz-Hollanda Savaşı'nın patlak vermesine neden oldu. Birinci Savaş 1652-1654 arasında, İkinci Savaş 1655-1667, Üçüncü Savaş 1672-1674 arasında, son savaş 1780-1784 arasında yaşandı. Hollanda'nın durumu özellikle ticaret, finans, gemi inşa ve deniz ticaret gemisi sayısı perspektifiyle bugünün Çin'i ile benzeşiyordu. Hollanda'ya üstünlük sağlayan faktörlerin başında Çin'in aksine bu ülke halkının denizci geleneği geliyordu. Başlangıçtan itibaren büyük bir balıkçı filosuna sahip olmaları ve daha sonra Avrupa ticaretinde öne çıkan çok güçlü tüccar sınıfı vasıtasıyla özellikle Baltık'ta Hansa geleneğine sahip etkili deniz ticaret filosuna sahip olmaları başarının nedenleri arasındaydı. 15. yüzyılda 2 milyon Hollandalı nüfusun yarım milyonu ya balıkçılık yapıyor ya da deniz ticaret gemilerinde çalışıyordu. Sadece Avrupa'da değil, söz konusu dönemde dünyada nüfusunun %25'i deniz ve denizcilikle uğraşan başka bir ulus yoktu. Hollanda'nın inşa ettiği gemiler savaştan çok ticarete yönelikti. Ancak yetiştirdikleri iyi denizcilerle bu süratli ve hafif çift maksatlı gemilere yerleştirdikleri topları çok etkin kullanmayı becererek yıllarca denizlerde egemen oldular. 1610 yılında Venedikli diplomatlar hükümetlerine Hollandalılar hakkında şunları yazmıştı.
denizlerde üstünlük için büyük gayret içindeler. O kadar üstün bir akıl, azim ve ilgiyle ilerliyorlar ki denizciliği tüm işlerin üstünde tutuyor ve devletin güç ve güvenliği olarak algılıyorlar. Hollanda'nın diğer bir avantajı da gemi inşa sanayiydi. Kendi sığ sularına göre inşa ettikleri gemiler daha az su çekiyordu ve üstün manevra gücüne sahiptiler. Salmalı yelkenli gemiler ve altı düz Mavna tipi ticaret gemileri sayesinde daha hızlı ve çok yük taşıyabilen gemileri deniz ticaretinde etkinlikle kullandılar. Yandan sarkıtılan salmayla daha sonra derin omurgalı yelkenli gemilerin rüzgara karşı dar açıyla orsa seyri yapabilmeleri mümkün oldu. Hollandalı denizciler 1609 yılında Seylan Adası'nı Portekiz'den aldılar. 1619'da Jakarta'yı, 1624'te Tayvan'ı, 1641'de Malakka Boğazı'nı işgal ettiler. 1626 yılında İngilizleri Endonezya'dan attılar. Onlar da Hindistan'a yönelmek zorunda kaldılar. 1640 yılında Albert Tasman kendi adını verdiği denizi buldu ve Avustralya kıtasının etrafını dolaştı. 1643'te Karayipler'de Curaçao'ya yerleştiler. 1652'de Güney Afrika'yı sömürgeleştirdiler. 1621-1650 arasında Amerika Birleşik Devletleri doğu sahilinde koloniler oluşturdular. New York'un adı Yeni Amsterdam idi. Amsterdam Londra'ya taşınıyor. Hollanda 1602 yılında finansmanı Amsterdam Bankası tarafından sağlanan Doğu Hind, 1621 yılında da Batı Hind şirketini kurdu. 1609 yılında kurulan Amsterdam Wisselbank liderliğinde Amsterdam dünya finans merkezi oldu. Bu merkez 18. yüzyıl sonundaki sanayi devrimine kadar Avrupa finansının yönetim merkezi oldu. Daha sonra bu üstünlük ve finans merkezi Londra'ya geçti. Bu savaşlar deniz ticareti üzerindeki kontrol mücadelesinin bir sonucuydu. Her gücün yükselişi gibi kaçınılmaz olan çöküşü de İngiliz ve Fransız donanmalarının daha yüksek ateş gücüne sahip derin karinalı gemilerin ortaya çıkmasıyla 1640 sonrası başladı. İngilizler gerek donanmasının üstünlüğü, gerek Hollanda'yı taklit ettikleri Doğu ve Batı Hint firmaları kurma ve işletmede daha başarılı olmaları sonucunda daha baskın çıktılar ve bir ada devleti olarak kıta devleti Hollanda'dan finans ve dünya deniz ticaret merkezini devraldılar. Amsterdam artık Londra olmuştu. Afyon Savaşı 1839 yılında İngiltere, Çin'e büyük miktarda afyon ihraç ederek ticaret açığını kapatmaya çalışmış ve Çin hükümeti afyonun toplum üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bu ticareti yasaklamıştı. Guangzhou limanında büyük miktarda afyona el koyarak imha etmişti. Bu olay İngiltere'nin askeri müdahalesine yol açmış ve 1. Afyon Savaşı başlamıştı. Savaşın sonunda 1842'de imzalanan Nanking Anlaşması ile Çin, Hong Kong'u İngiltere'ye devretmek zorunda kalmış, ticaret alanında da pek çok yeni kapitülasyonlara izin vermişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya örneği 1931'de Japonya'nın Mançurya'yı işgali ve ardından Çin'in diğer bölgelerine yönelik saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya hurda metal ve petrol ihracatını kısıtladı. Bu yaptırımlar Japonya'nın enerji kaynaklarına erişimini tehdit etti ve 1941'de Pearl Harbor saldırısıyla sonuçlanan askeri çatışmaların önünü açtı. Japonya'nın bir ada devleti olarak ablukaya dayanacak gücü ve Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmaktan başka çaresi kalmamıştı. Bu örnekler deniz gücü ve denizcilik alanındaki dengesizliklerin tarih boyunca ticaret savaşlarına nasıl yol açtığını göstermektedir. Gelecek değerlendirmesi
Amerika Birleşik Devletleri 1990 başlarında imparatorluk boyutuna erişen hegemonyasını donanma, ticaret ve finans gücü başta olmak üzere milli gücüne borçluydu. Bu gücü bugün azaldı. Başta ekonomik gücü ve donanma gücü ciddi gerileme içinde. Bu gerilemenin toparlanması 10 yıllara bağımlı. Diğer yandan dünya dönüyor ve Rusya-Çin ikilisi büyük güçler rekabet döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail, Avrupa Birliği ve Pasifik'teki geleneksel müttefikleriyle oluşturduğu cepheye ciddi meydan okuma içine girdi. Trump bu durumun vahametini görerek acil tedbirlere yöneldi. Bu tedbirler 1945 sonrası kurulan Washington Konsensusunu yerle bir etti. Trump, Avrupa ve Japonya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği savunma garantilerini ve hatta Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımını sorgulamaya başladı. Trump, Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması'ndan ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi. USAID ve Amerika Birleşik Devletleri dış yardımlarının tüm dağıtımını durdurdu. Daha da ileri giderek IMF ve Dünya Bankası'ndan çekilmeyi dahi savunuyor. Savunma alanında Avrupa'dan geri çekilme niyetini açıkça beyan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki rolünü azaltmaya yöneldi. Birleşmiş Milletler'de yapılan Ukrayna oylamalarında Rusya'nın ve Belarus ve Kuzey Kore gibi eski düşmanlarına destek verdi. Kısacası Trump bu manevraları boşuna yapmıyor. Bu kararlar bile durumun aciliyet ve vahametinin bir göstergesi. Çin'le özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük markası olan denizcilik alanında makas açılıyor. Avrupalılar başta İngiltere olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar büyümesini asla önemsemiyor. Başta Londra merkezli finansal oligarşik yapı olmak üzere Avrupa Birliği elitleri Rusya'nın parçalanması ve kaynaklarının İngiliz, Fransız ve Alman finans devlerinin evrine girmesi vizyonundan vazgeçmiş değil. Daha da öte Ukrayna'nın bağımsızlığı veya halkının mutluluğu umurlarında değil. Sadece Ukrayna'nın kaynaklarını ve altyapısını, devasa finans kaynaklarını değerlendirmek, kısacası sömürmek için nasıl kullanalım derdindeler. Ancak bunu yapacak, daha doğrusu dayatacak askeri güçleri yok. Ukrayna'yı Rusya karşısında doğrudan koruyacak Batı cephesinde Amerika Birleşik Devletleri dışında başka bir ülke yok ve Amerika Birleşik Devletleri bu işi yapmak istemiyor. Ancak buna rağmen kışkırtma ve kumpaslarına devam edecekler. Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'de 22 Nisan tarihinde yaşanan terör saldırısı bile her iki devleti savaşacak kadar kışkırtacak bir ters bayrak operasyonu olduğu açık. Amaç Avrasya'yı parçalı ve karışık tutmak. Amerika Birleşik Devletleri ise kendisi için çok ciddi bir tehdit olan Çin ile karşı karşıya. Avrupa ikinci öncelikte. Rusya'yı ise Londra, Paris ve Berlin ekseninin aksine tehdit görmüyor. İsrail ise ayrı bir öncelik olarak Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin öncelik listesinde yer alıyor. Washington'ın durumu gerçekten çok zor. Zira kaynaklar yetmiyor. Bu durumda Trump en önemli güç faktörü olan denizcilik gücü alanında kurşun atamadan yeni bir süreci başlatıyor. Ancak Trump'ın Çin deniz ticaret filosu ve dolaylı yoldan Çin tersanelerine hedef alan liman vergi uygulaması çok ciddi bir kırılmanın ve bu süreçte zor bir kararın aşılma eşiğidir. Zira bu zor karar sadece Çin'e değil, aynı zamanda Amerikan orta sınıfına da çok zarar verecektir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin imparatorluk, hegemonya temelinin deniz ve denizcilik olduğunu kamuoyuna anlatmaya yetecektir. Kısacası Hindistan ve Pakistan krizinde yaşandığı üzere Asya ve Avrupa'da yani Avrasya'da her gün yeni kumpaslar,
yeni kışkırtmalarla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Bu karmaşa Amerika Birleşik Devletleri'ne zaman kazandırırken Amerika Birleşik Devletleri tersanelerinin daha çok gemi yapması için tedbirler alınmasını ve başta 1920 tarihli Kabotaj Kanunu Jones Act kısıtlamalarını gözden geçirmesini bekleyebiliriz. Bu süreçte Çin tersanelerinin dünya pazarındaki %51'lik payının önemli kısmı Güney Kore, Japonya gibi gemi inşa devlerine kayabilir. Japon tersanelerinin 2028 yılına kadar dolu olduğu düşünülürse, Türkiye dahil pek çok ülkeye Filipinler, İtalya, Almanya, Fransa, Tayvan, Finlandiya gibi Trump vergilerinden doğacak boşlukta tersanelerine yeni sipariş almak için fırsat kapıları açacağını söyleyebiliriz. Benzer şekilde Türk bayraklı veya Türk sahipli Çin yapımı olmayan gemi sahibi armatörlerin de 6 ay sonra oluşmaya başlayacak Amerika Birleşik Devletleri deniz ulaştırma açığını kapama sürecinde yeni fırsatlar yaratabileceğini değerlendirebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın her iki alanda tersane sahipleri ve armatörlerle acil beyin fırtınasına başlaması tavsiye olunur. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Yar